Bu merdiveni koyu meşe renginde vernikle boyadım. Aslında meşe rengi deyip geçiyoruz. Ama bu renk sadece bir renk değil. Bir karakteri var. Bir duruşu var. Bugün boyadan, fırçadan, markadan bahsetmeyeceğim. Biraz ağaç konuşalım istiyorum. Çünkü ahşapla uğraşan herkes şunu bilir. Ağaç bildiğimiz malzeme gibi davranmaz. Ahşap demir gibi değildir. Plastik gibi hiç değildir. Kesildiği gün her şey bitmez. Hatta bazı şeyler ondan sonra başlar. Ahşap hala nefes alır. Nemi hisseder, sıcaklığı hisseder, soğuğu hisseder. Bazen çalışır, bazen ses yapar. Bazen de ben buradayım der. Eskiler boşuna canlıydı bu dememiş. Meşeden başlayalım. Çünkü bu renk boşuna meşe rengi değil. Meşe ağır bir ağaçtır. Ele aldığında bunu hissedersin. Kolay kolay eğilmez, kolay kolay vazgeçmez. Bir yere girdiyse orada kalmak ister. O yüzden merdivende, masada, kapıda sıkça kullanılır. Sürekli yük alan, sürekli kullanılan yerlerde. Meşe nemi sever ama dengeli olmak ister. Bir gün ıslak, bir gün kupkuru olursa bozulur. Ama şartları düzgünse yıllarca sesini çıkarmaz. Tarihte de böyle olmuş. Gemilerde, kalelerde, fıçılarda kullanılmış. Çünkü meşe uzun vadeli düşünür. Ceviz ağacı biraz daha ağırbaşlıdır. Ceviz kendini saklamaz. Deseni vardır, rengi vardır. O yüzden genelde boyanmaz, gösterilir. Mobilyada çok sevilir ama kalın boya sevmez. Ceviz şunu ister. Beni kapatma, beni göster. Kayın ağacı dürüstlüğüyle ön plana çıkar. Hata varsa saklamaz. Zımparan kötüyse gösterir. Boyayı acele attıysan belli eder. Kayın ustanın aynası gibidir. Ne yaptıysan onu görürsün. Gürgen serttir ve inatçıdır. Sabır ister. Acele edersen çatlar. Yanlış zorlarsan kırılır. Tokmak olur, sap olur. Yük taşıyan yerlerde kendini gösterir. Çam çok yanlış anlaşılan bir ağaçtır. Çam kötü değildir. Ama her işte kullanılmak istenir. Yumuşaktır, reçinelidir, kolay iz alır. Doğru yerde kullanılırsa iş görür. Yanlış beklentiyle kullanılırsa pişmanlık olur. Kavak ağacı sessiz bir ağaçtır. Hafiftir, yumuşaktır, kolay çalışılır. Ama yük taşımaz. Sahneye çıkmaz. Genelde çekmecenin içi olur, dolabın arkası olur. Kavak işini yapar, görünmez. Kiraz ağacı zariftir. Ne çok serttir, ne de çok yumuşak. Zamanla rengi koyulaşır, güzelleşir. Sabır ister, aceleyi sevmez. Kiraz şunu der. Bana zaman ver. Ihlamur ağacı ise çok yumuşaktır. Oyma işlerinde, heykelde, el işlerinde çok sevilir. Ama taşıyıcı işlere gelmez. Ihlamur detay ister. Kestane meşeye yakındır ama daha hafiftir. Neme dayanıklıdır. Dış mekanda çok kullanılır. Eskiden çitlerde, bağ direklerinde, köprülerde kestane vardı. Sessiz çalışır, uzun dayanır. Diş budak hem serttir hem de esnektir. Darbeyi emer.
Kırılmadan önce uyarır. Saplarda ve spor aletlerinde kullanılır. Eskiden ok ve yay yapımında da kullanılmıştır. Ladin hafif ve sakindir. Titreşimi sever. Sesi güzel taşır. O yüzden müzik aletlerinde kullanılır. Maun ağacı daha özel bir ağaçtır. Dengeli ortam ister. Özen ister. Teknelerde, klasik mobilyalarda kullanılır. Maun aceleyi sevmez. Armut ağacına da değinelim. Armut serttir ama narindir. Dokusu sıkıdır. İşlemesi zordur ama düzgün işlenildiğinde çok temiz sonuç verir. Eskiden ölçü aletlerinde, hassas parçalarda armut kullanılırdı. Armut ağacı yavaş ve özenli işlenildiğinde daha iyi sonuçlar verir. Bonus olarak Iroko ağacından bahsetmek istiyorum. Iroko çok bilinmeyen bir ağaç türü. Ama son yıllarda adını sık duymaya başladık. Iroko, Afrika kökenli bir ağaçtır. Meşeye benzetilir ama tropik bir karakteri vardır. Neme çok dayanıklıdır. O yüzden dış mekanda, teknelerde, bahçe mobilyalarında sıkça kullanılır. Ama Iroko şunu ister. Doğruya doğru bakım. Bakılmazsa sertleşir, çatlamaya gider. Iroko güçlüdür ama ilgiyi sever. Eskiden insanlar ağaç seçerken katalog bakmazdı. Eline ne geçiyorsa onunla iş yapardı. Dağda çam vardı, çam kullanılırdı. Ovada meşe vardı, meşe kullanılırdı. İnsan elindeki ağaca göre hayat kurardı. O yüzden yapılan işler hem pratik hem de daha uzun ömürlü olurdu. Bu merdivende koyu meşe rengi kullanmamın sebebi şu. Bu renk hatayı saklamaz. Ama doğru yapılmış işi çok güzel gösterir. Koyu renk affetmez. Ama emeğe saygı duyar. Son olarak şunu söyleyeyim. Ağaçla çalışıyorsan önce ağacı tanımak gerekir. Her ağaç her yerde kullanılamaz. Doğru ağaçla yaptığın iş seni yarı yolda bırakmaz. Sorusu olan varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Ağaç konuşmayı sever. Video hoşuna gittiyse beğenebilirsin. Bu tarz faydalı içerikler için abone olup bildirimleri açmayı unutma.